Bluzumuzun 3. bölümüyle devam ediyoruz. Bir tarafını içten sık iğneler ile birleştirdim. Diğer tarafını da beraber yapalım istiyorum. Kendimi ayna karşısında prova yaparken kol açıklığımı da hesaplamıştım. Hemen burayı da böyle işaretledim. İstediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Bu herkesin zevkine ve kol genişliğine bağlı olarak değişebilir. Tabii ki ben ölçüleri en sonda vereceğim. Şimdi burada kenarda 3 zincirle yukarıya çıkmış olduğumuz bölümleri her birisine 2 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bir 3 denedim. Şöyle açıp baktığımda böyle sık iğneler çok yoğun, kaba durdu. O yüzden söküp yeniden ikişer sık iğne ile yapıyorum. Eğer bu kıyafetinizi kollu, kısa kollu veya uzun kollu yapmak istiyorsanız nasıl yapabilirsiniz? Şimdi bizim şuradaki şu minik şeridimizden sağa ve sola doğru 20-22 santim işaretliyorsunuz açık halde. Daha sonra bir taraftan başlayarak örneğimizi kuruyorsunuz bitiş noktasına kadar ve istediğiniz uzunlukta kol örebiliyorsunuz. Şimdi ben şu noktaya kadar geliyorum. İpimi koparmadan kol evini önce sık iğne, daha sonra da tersine sık iğne yaparak tığlıyorum. Ve diğer kol evine de aynı işlemi yapıyorum. Şimdi burada omuz dekoltemizi yaparken şurada askımızın hemen yanından ipimi bağlayacağım ve şurayı beraberce yapalım. Çünkü her yerini yapmayacağız. Sadece üç kenarını yapacağız. Şuradaki bölüme, askı bölümüne hiç dokunmayacağım. Çünkü orası çok hoşuma gitti. Öyle kalsın istiyorum. Önce düğüm attığımız yerde bir tane sık iğne yapıyoruz. Trabzanlarımın tepesine bir sık iğne yapıyorum. İkincisini de yaptım. Şu küçük yuvaya, iki zincirle yapmış olduğumuz yuvaya iki tane sık iğne yapıyorum. Şurada 7 tane zincir yapmış olduğum yuvaya 4 tane sık iğne yapacağım. Sonra tekrar 2 sık iğnedeyim. Ve bu kenarda trabzanlarımın yanında olan 3 zincirle düz kenar yapmış olduğum bölümdeyim. Onlara da ikişer sık iğne yapıyorum. Evet, sık iğneler devam ediyor. Yine geldim. 2 zincirli bölüme 2 sık iğne yaptım. 7 zincir olan yuvamızdayım. 4 tane sık iğne yaptım. Ve yine 2 zincirli olan bölümdeyim. Trabzanımın tepesindeyim. Tekrar trabzanımın tepesindeyim ve askımın dibindeyim. Bir zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi burada şu bölümü yapmadık. Orayı yapmıyorum. Hiç güzel duracağına da inanmıyorum ama istiyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi buradan ne yapıyorum? Her bir yuvaya batarak tersine sık iğne yapacağım. Ve size sonucu da göstermek istiyorum hemen uzatmadan. Diğer kolumu yaptım çünkü. Sonucumuz şöyle bir görüntü. Yani bizim
buradaki minik omuz dekoltemiz gayet şık, böyle dantel gibi bir şey oldu. Kol evimi yaptım. Diğer kol evimi de yaptım. Ve etek ucunu yapıp yakaya geçeceğiz. Yakada da yine aynen koldaki gibi sadece şu bölümden başlayacağız. Görüyorsunuz, hemen başlangıç yerinden ortadan ipimi bağlayacağım. Evet. Ve buradan sadece şuraya kadar diğer askı bölümümüzün dip noktasına kadar sık iğne yapacağım. Şurada bir miktar göstermek istiyorum. Burası da yine bizim ananaslarımızın olduğu bölüm ve farklı farklı yer olduğu için de farklı sık iğneler yapacağız. Buradaki ipimi bağladığım noktaya bir tane sık iğne yaptım. Trabzanımın tepesindeyim. Bir sık iğne, bir trabzan daha, yine sık iğne, 2 zincirle oluşmuş yuvaya 2 tane sık iğne. Şurada devam ediyorum. 7 zincirle oluşmuş olan bölüme 4 sık iğne yapıyorum. Ben böyle yaptım. Buraya 5-6 falan da sığdırabilirsiniz ama şuradaki tersine sık iğnelerimizi yaparken bir yığılma olmasını istiyorum. Çok fazla sık iğne yaptığımızda da o sık iğneler, tersine sık iğneler çok üst üste bindiği zaman çok hoş gözükmüyor. O yüzden böyle birazcık daha alttaki sık iğnelerimi daha derli toplatmaya çalışıyorum ki üstte yığılma olmasın. Yine gördüğünüz gibi trabzanlarımın tepesindeyim. Yine aynı şekilde 2 sık iğne, 4 sık iğne, 2 sık iğne ve yine trabzanlar. Trabzanın ortasındaki boşluğa bir tane derken sık iğnelerimi bir yakadan bir yakaya devam edeceğim. Şurada görebiliyor musunuz acaba? Birazcık kameramı kaldırayım. Evet. Aşağıma da şöyle biraz daha tepeye çıkarabilirsem. Evet. Şöyle bir yakadan bir yakaya kadar sık iğne yaptıktan sonra tersine sık iğne yapıyorum ve yakamız bu kadar. Şu yanlara hiç dokunmadım, görüyorsunuz. Kollarda da dokunmadım. Şöyle çok güzel bir bütünlük oldu. Yaka, kol, şu aradaki farklı bir bölüm. Şimdi burayı bitirdikten sonra da etek ucuna tersine sık iğne yapıyorum ve bluzum bitiyor. Detaylarda buluşuyoruz. Evet, bluzumuzun detayları ile karşınızdayım. Bluzumuz omuzları dekolteli, ananas örnekli bir bluz. Basende bitiyor. Omuzlarda detaylarımız var. Kenarlarına bazı tığlamalar yaptım. Güzel de oldu. Tavsiye ederim ama yapmasanız da olur mu? Olur. Etek ucuna, kol ağızlarına, yakaya, her yere tığlamalar yaptım. Sadece askılar hariç. Şimdi gelelim bu kıyafetimizin detaylarına. Buraya özellikle belirttim. Basende bitiyor. Baseninizi ölçerek başlıyorsunuz arkadaşlar ve göğüsü ölçüyorsunuz. Basen ve göğüs arasında hangisi genişse ona göre yapıyorsunuz. Bu kıyafetimin baseni hemen bakıyorum, 110 santim, 55-55. 110 santimi de az önce şöyle bir baktım büyük firmaların beden tablolarına, 40-42 olarak vermiş ortalama, ama birçok firmanın beden tablosu değiştiği için de herkesin bu örgüyü kendisine göre ölçerek basen ve göğsü ölçüp hangisi genişse ona göre zincir atarak başlamasını rica ederim. Sonunda karışıklık çıkmasın. Bu örgülerimiz, badem örgümüz 16 zincir üzerine kuruluyor. 16 ve katları şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Şimdi beraberce sayalım şurayı.
1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane badem kurmuşum ben arkadaşlar. Eğer 8 veya 9 veya 5 kuracaksanız veya çocuklarınız için yapacaksanız 16 ve katı olmak zorunda, yoksa bu örneği biraz oturtmanız zor olabilir. Bir şekilde değiştirmeniz gerekecek. Hemen şuradan detayları vermeye devam ediyorum. Enimiz 55 santim. Boyumuz 60 santim. Boyu da şu omuzdan aşağıya kadar olan bölümü ölçtüm. Yakadan aşağıya olan bölümü ölçmedim. Askımız, şuradaki badem olan askımız 10 santim. Kol üstlerine yapmış olduğumuz şu küçük bölüm 4 santim. Kol ağzımız 22 santim. Yakamız şuradaki askının bitişinden şuradaki askıya kadar 22 santim. İpimiz, hemen şunu bir sileyim. İpimiz çatanya iplik arkadaşlar. Hemen alıp geliyorum. İpim de bu arkadaşlar. Çatanya iplik. 3 not tığ ile ördüm. 3,5'la da örebilirsiniz. Biraz daha geniş bir beden elde edebilirsiniz veya 2,5'lu örüp birazcık daha dar beden elde edebilirsiniz. Ben 38'im, bana biraz bol geldi. 40-42 için daha uygun ama 44, 46, 48 yapacaksanız 16 zinciri hesaplayıp bu benim anlatmış olduğum modele ekleyerek bir beden tablonuza bakarsanız iyi olur. Tığımı söylemiştim. Gramımız da 260 gram ip gitti ve anlatmadığım detay kalmadı diye düşünüyorum. Dilerim hoşunuza giden, işinize yarayan bir model olmuştur. Keyifle örmenizi, güle güle giymenizi temenni ederim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.